Wabi sabi. Wabi sabi. Wasabi değil, sushi hiç değil. Peki wabi sabi nedir? Wabi sabi is the Japanese aesthetic. Wabi sabi bir yaşam felsefesi. Zaten yaşam felsefesi dediğimizde doğudan gelen bir şey olduğunu anlıyoruz. Çünkü günümüzde birçok yaşam felsefesi denilen şey doğu merkezli. Örneğin Feng Shui. Wabi Sabi'yi konuşmak istememin nedeni ise içindeki bir takım şeylerin günümüz için önemli olduğunu düşünmem. Wabi Sabi için gösterişsiz ve basit yaşam denebilir. Basitçe. Bu yaşam felsefesi kusurlu güzelliği daha estetik bulan bir felsefe. 1500'lü yıllarda Japonya'da ortaya çıkıyor. Bu yaşam felsefesinin kökeni ise Zen Budizmine kadar gidiyor. 15. yüzyılda Çin'deki bir Budist rahip Japonya'ya geliyor ve bu anlayışın ilk kıvılcımlarını yakıyor. Kelime anlamlarına bakacak olursak wabi, köy ya da kırsal basitlik demek. Sabi ise kusurdan mutlu olmak. Aslında dilimize tam çevirebileceğimiz iki kelime değil bu. Yani günlük yaşamda kullandığımız, buna karşılık gelen, özellikle günümüz Türkçesinde bir şey bulamıyorum söyleyecek. Belki Osmanlıca'da veya eski Türkçe'de vardır ama onu da bilmiyorum açıkçası. Günümüz estetik anlayışına baktığımızda özellikle yine Batı merkezli olarak şu kavramlarla karşı karşıya kalıyoruz. Mükemmellik, simetri ve ideal oran. Oysa wabi sabi bunları aslında tamamen olmasa da belli oranlarda reddeden bir kültür. Yani bir şeyin mükemmel olmasını istemiyor aslında. Daha doğrusu zaten mükemmeli bulması zor. Hemen her şey kusurlu. Öyleyse diyor bu kusuru kabul edelim. Ve bununla yaşamayı öğrenelim. Bununla mutlu olmayı öğrenelim. Batı merkezli estetik anlayışına baktığımızda örneğin bir Yunan heykelini düşünelim. Antik Yunan'da Tanrı ile insan karışmış ve bu karışımın sonunda mükemmel beden ortaya çıkmıştı. Ve heykeller buna göre yontuluyordu. Antik Yunan'dan başlayıp Rönesans'tan geçip günümüze baktığımızda kusurun sanata girmesinin oldukça geç dönemlerde olduğunu görürüz. Wabi Sabi Japonya'da kendini en çok çay seremonilerinde gösterir. Daha doğrusu bu seremoniler zaman içerisinde Wabi Sabi'ye göre ve kişilerin Wabi Sabi'yi yeniden yorumlamasıyla değişkenlik göstermiştir ve günümüz çay seremonisi anlayışına böyle gelinmiştir. Örneğin ilk zamanlarda çay seremonileri Çin porselenleriyle ve her şeyin mükemmel şekilde yapılmasıyla icra ediliyordu. Ancak daha sonra bir takım düşünürler veya felsefeciler, aslında burada düşünür, felsefeci demek Doğu memleketleri için ne kadar geçerli bilemem. Çünkü bakın çay seremonisi aslında bir sanat. Oysa biz bugün sanat dendiğinde ne anlıyoruz? Tablo anlıyoruz, heykel anlıyoruz, yapı anlıyoruz. Fakat çay seremonisi, yani bir hareket, bir şeyler yapmak gibi, bu bir sanat aslında. Ve sanatı orada gerçek manada geliştiriyorlar. Bazen bunu o sanata hakim, işte az önce bahsettiğim düşünür, felsefeci veya eylemci diyelim. Bu kişiler bazen kendileri bunu değiştirmiş, bazense doğrudan imparatorlar yeni bir çay seremonisi yorumlamasını istemişler bu kişilerden. Az önceki konuya geri dönersek, çay seremonisinin ilk zamanlarında kusursuz Çin porselenleri ve kusursuz manzaralar eşliğinde icra edilen çay seremonilerini daha sonra gelen o yaşam felsefecileri Zen Budizminin de etkisiyle ortaya çıkmış olan bu Wabi Sabi'yi de katarak çay seremonilerini yeniden düzenlemişler. Ne yapmışlar? O Çin porselenlerinin yerine Japon zanaatkarların daha kusurlu olan porselenlerini koymuşlar. Manzara için mükemmel manzara değil de kusurlu manzara belki daha iyi olabilir demişler. Çay seremonisinin içindeki o yoğun ve fazla çalışma gerektirecek şeyleri törpüleyerek azaltmışlar ve zaman içerisinde böyle yeni yeni
çay seremonileri ortaya koymuşlar. Yani bu wabi sabi'ye Türkçe yaklaşacak olursak aslında bu mütevazilik demek, israf etmemek demek. Mesela diyelim çay seremonisinde kullanılan bir porselen yere düşüp kırıldı ve siz onu tamir ettirdiniz. Tamir ettirdikten sonra kap kullanılır vaziyete geldi. Ama ne oldu? O kırık yer göründü. İşte wabi sabi burada o kırık kapı daha değerli kılıyor bir anlamda. Atmıyorsunuz fakat kullanmaya devam ediyorsunuz. Yine bu Üstad Rikyu'dan bahsedecek olursak bir öğrencisine çay seremonisi yapılacak evin temizlik işini veriyor ve öğrenci her yerini tertemiz yapıyor, her yeri düzenliyor. Sonra Rikyu eve geldiğinde ağaçtan kopardığı birkaç yaprağı ortalığa atıyor ve burayı kusurlu hale getiriyor aslında. Yani kusursuzluk istemiyor. Wabi Sabi'nin bir özelliği de doğa ile iç içe olunmasını önermesi. Bu öneri kendini dekorasyonda çiçek olarak buluyor. Belki de Wabi Sabi'ye verilecek güzel bir örnek Batı'da da yapılan bir şey. Yapıların eski halinin daha çok talep edilmesi. Örneğin 16. yüzyıldan kalma taş bir bina var ve onun üstündeki o kirler, o toplanmış olan o tortunun kalması istenir. Neden? Yapının eski olduğunu gösterir aslında. Buna patina denir. Gerçi biz bugün Türkiye'de yaptığımız restorasyonlarda binaların üstündeki o patinayı, yani o eskimişliği, o yılların getirdiği o rengi alıp yeniliyoruz. Ama bu dünyada aslında o yapıların üstündeki o patina istenen bir şeydir. Çünkü onu yıllar getirip o binanın üstüne koyar. Bugün Wabi Sabi anlayışı aslında bazı yerlerde yükselişe geçmiş vaziyette. Bu hem dekorasyonla ilgili hem daha sürdürülebilir olduğu düşünüldüğü için bir takım ünlüler de kendilerini Wabi Sabi yaşam kültürüne uydurduklarını söylüyorlar. Yani aslında moda oluyor bu. İşin garibi, Wabi Sabi'ye uygun yaşadığını söyleyen birisi karşı taraftan "O ne kadar da gösterişsiz bir yaşam" tepkisiyle karşılaşabilir. Yani Wabi Sabi'ye uygun yaşayan bir kişi aslında gösterişsiz yaşıyor. Fakat karşı tarafta gösterişsiz yaşadığı için ona hayretle yaklaşıyor ve bir anlamda bu gösterişsiz yaşam aslında gösterişli bir yaşama da dönüyor. Çünkü moda olduğu zaman bu işler böyle oluyor. Bir de işin şu boyutu var. Wabi Sabi yaşam kültürüne göre yaşıyorum diyen bir kişi yine bir başkasının şu ifadesiyle karşılaşabilir. Ama bu Wabi Sabi'ye uygun bir dekorasyon değil ki. Mesela şurada kullandığın kap yeterince eski değil veya kırık değil. Sen git bir başkasını al. Aslında bu Wabi Sabi meselesine girmemin ana nedeni işin popülerleşmiş olması veya popülerleşecek olması filan değil. Sadece ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Günümüzde özellikle mimar olarak çalıştığım insanlarda fark ettiğim bir durum var. Mükemmellik beklentisi. Bunun birçok etkeni var. Örneğin geç kapitalleşen bir ülkeyiz. Yani para bizde daha geç birikti. Bunun sonucu ne oldu? Örneğin Batı'da daha fazla insanda daha çok para biriktiği için bu insanlar çok fazla yapı talep etti ve bu yapıları inşa ettirdiler. Ve bu tecrübeyi yaşadılar. Ancak ülkemizde bu genele yeni yayılıyor. Ve insanlar bu ilk defa veya ikinci defa kendilerine özel yaptırdıkları yapılarda hep o mükemmelliği bekliyorlar. Fakat işin ilginç boyutu Batı'da bu mükemmellikler diyelim ki 18. yüzyılda yapılıp bittiyse artık o insanlar bu mükemmelliği geçip kusurlu olanı da kucak açıyorlarsa biz daha hala o konuma gelemedik. Yani her şeyde olduğu gibi onları geriden takip etmeye devam ediyoruz. Burada aslında illa Avrupa'da veya Amerika'da bir şeyler yapılıyor diye onu taklit etmenin manası yok. Zaten bizim kendi kültürümüzde olan bir şey bu. Benim Wabi Sabi'ye falan gitmeme gerek yok. Yani bir şeyi kusurlu olduğu için kabul etmek bizim için sizce yeni mi? Bu yaşam kültürü bizde hiç yok mu? Ta Budizme ulaşmak için Japonya'ya veya Çin'e veya Tibet'e falan gitmemize gerek olsun. Yani mesela bu Wabi Sabi'nin çok büyükleri, üstadları var. Bu insanlar kendilerini gizliyorlar. Elbisesi varsa kötü elbise giyiyor. Halkın içine karışmıyor. Karışırsa kendini tanıtmıyor. O insanların ona vereceği saygıyı istemiyor.
münzevi bir yaşam sürüyor, mütevazi bir yaşam sürüyor. Bu tasavvufta da var. Mesela melamilik bu işin uç boyutudur. Çok büyük bir insandır. Kendi ismini söylese belki veya tasavvuf diliyle konuşalım makamı çok yüksektir. Ancak bu insan kendisini hiç kimseye duyurmak istemez. Mesela gidip yerleri süpürür. Bunun gibi bu işin uç boyutu. Uç boyutuna gitmemize gerek yok. Yani yaşam felsefesi dediğimiz şey de Budizm dininin aslında bir hareketi. Yani bizim kendi kültürümüzde de bunun çok benzerleri var yaşam kültürü olarak. Ama hani biz wabi sabi deyince bize enteresan geliyor ya, bir de birkaç tane Hollywood yıldızı falan bunu yapıyormuş. O wabi sabi yapalım. Hayır, wabi sabi söylüyorum. Mesela karşılaşıyoruz, diyor ki tavanda diyor kiriş geçiyor. Evet, lütfen 3 santim kenarda olsun. Yani neden? Yani kısmetine razı ol biraz hani. Belki öyle daha mutlu olacaksın. İşte duvarı yapalım ama duvar mutlaka şu düzlükte olsun. Şöyle yapılsın. Ya tamam da yani neden? Yani kader denen bir şey var, kısmet var. Tamam, kadercilik yapalım demiyorum. Ama biraz da kısmetimize de razı olmayı öğrenelim. Artık wabi sabi mi diyelim buna, ne diyelim bilmiyorum. Mesela biz arkadaşlarımızla kısa film çekecektik. Önceden gidip bir mekan baktık. Mekanda anlaşıldı. Çekim günü mekana gittiğimizde kapının kilitlendiğini fark ettik ve anahtara ulaşamadık. Ancak ertesi güne kalıyor anahtar ama biz kameraları, her şeyi kiralamışız. O gün film çekmemiz gerekiyor. Ve başka bir salona gittik. Herkes olmaz bu, hiç orası gibi değil falan derken ben mevcut mekanın güzelliklerini falan görmeye çalıştım ve arkadaşlara belki de bu daha iyi olacak dedim. Bu bir nasip meselesi. Neden hep keskin mükemmelliyetçilik övülür bilemem. Örnek yine bu, madem sinemaya girdik. Bir yönetmen işte adam o kadar kuralları, kaideleri varmış ki bir sahneyi çekmek için 5000 defa falan oraya gitmiş. Ya tamam, yani saygı duyuyorum işini yaparken mükemmelliyetçi olmasın ama nasip, kısmet, kader, biraz da bunlara kapı açsak, girseler nasıl olur? Ah, wabi sabi.